Merhaba, bu haftaki konumuz meyan kökü. Meyan kökü özellikle Ramazan ayı yaklaştığında mide rahatsızlıkları ve hazımsızlık için faydaları sebebiyle insanların daha bir ilgisini çekmeye başlıyor. Esasında sadece Ramazan ayı değil, tüm yıl tüketilmesi gereken oldukça faydalı bir bitki türüdür. Bu videomuzda sizlere meyan kökünden hazırlanan ve piyasada satılmakta olan tüm ürünleri anlatmaya çalışacağım. Ayrıca meyan kökü çayı nasıl hazırlanır ve tüketilir tam tarifini uygulamalı olarak vereceğim. Öncelikle meyan kökünün faydalarını ve özelliklerini kısaca anlatmak istiyorum. Bu küçük ağaç ülkemizde Akdeniz ve Güneydoğu bölgelerinde çokça yetişen bir bitkidir. Özellikle Adana'da meyan kökü şerbetine bayılırlar. Oldukça da fazla tüketilen bir üründür meyan kökü şerbeti. Ancak bizim konumuz kesinlikle bu ürünün şerbeti değil. Çünkü şerbeti sağlıktan ziyade lezzet için tüketilmesi gereken bir üründür. Tabii ki kendine göre şifalı olan tarafları vardır ancak bizim aradığımız faydayı şerbetten fazla bitkisinden elde edebiliriz. Yani bu bitkide şifa arıyorsak eğer bu şerbetinden ziyade çayında ya da tanıtacağımız diğer ürünlerinde bulunabilir. Meyan kökü başta mide rahatsızlıkları olmak üzere depresyon, uykusuzluk, balgam söktürücü, ateş düşürücü ve soğuk algınlığı için çokça tüketilen bir üründür. Bitki ansiklopedisinde başka birçok faydaları sayılmakta ancak en etkin olduğu alanlar bunlardır. Bu videoda bu konular için hazırlanma ve tüketim tariflerini bulacaksınız. Şimdi öncelikli olarak meyan kökü çayının tarifini vermek istiyorum. 1 litre kaynamakta olan suyun içerisine 6-7 adet bu büyüklükte meyan köklerini atıyoruz. 9 dakika kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra ılıyıncaya kadar demlenmesini bekliyoruz. Sonrasında süzerek ılık ya da soğuk olarak tüketiyoruz. Meyan kökü tatlı ve lezzetli bir bitkidir. Bu sebeple içimi çok kolaydır. Ayrıca hiçbir tatlandırıcıya gerek duymayacaksınız. Gerek duysanız da kesinlikle içine tatlandırıcı katmamalısınız. Bu çayı hem hazımsızlık hem de stres ve uykusuzluk için tüketebilirsiniz. Böbrek ve mesane taşı olanlar dikkatli kullanmalılar. Çünkü taş düşürme özelliği de bulunan bir çaydır bu. Ondan dolayı çok uzun süre tüketilmemesi gerekir. Şimdi gelelim balgam söktürücü olarak nasıl kullanmalısınız? Bunun için öğütülmüş meyan kökü kullanacağız. Bir yemek kaşığı çiçek balı içerisine bir çay kaşığı meyan kökü katacağız ve karıştırıp sabahları aç karnına tüketeceğiz. Sonrasında balgamlar birer birer gidecek. Bu ürünü günlük hazırlamakta fayda var. Eğer uzun süreli hazırlamak istiyorsanız bal miktarını 2 katına çıkarmanız gerekiyor. Çünkü bekledikçe sertleşen bir ürün bir müddet sonra yiyemeyecek hale gelebilir. Ondan dolayı taze hazırlamakta fayda var. Şimdi gelelim mide ülseri için kullanımına. Bunun için yine öğütülmüş meyan kökü kullanacağız. Bu sefer bir yemek kaşığı zeytinyağının içerisine yine bir çay kaşığı meyan kökü ekliyoruz ve aç karnına günde 1 ya da 2 kere tüketiyoruz. Bunu her gün taze olarak da hazırlayabilirsiniz. Biraz fazla hazırlayıp belki bir haftalık 10 günlük üründe hazırlayabilirsiniz. Hiçbir mahsuru yok. Ama günde 2 kere aç karnına tüketiyoruz. Bunu yedikten sonra da üzerine kesinlikle bir müddet su içmiyoruz. Bu süre 15 dakika 20 dakika olabilir. Su tüketmiyoruz. Peki meyan kökünü nereden bulabiliriz? Meyan kökü toptancılarda kilosu 40 lira civarında değişmektedir. Piyasada ise 100 gram meyan kökü 30 ila 45 lira aralığında satılmakta. 4 ayrı formda ürün bulunmakta piyasada. Bunlar öğütülmüş, doğranmış ve kök hali satılmakta. Bir de ekstrat olarak satılmakta meyan kökü. Kök halinde ürün aldığınızda küflenmemiş ise ürün temiz demektir. Raf ömrü oldukça uzun bir üründür bu. Ondan dolayı kök aldığınızda içiniz rahat olabilir. Ancak öğütülmüş ürün alırken bunu mümkünse taze olarak öğüttürün. Öyle bir şansınız yoksa da paketlenmiş bir ürün ve kesinlikle raf ömrüne dikkat edilmesi gereken bir üründür, toz hali. Fakat bu ürünün en faydalı kullanılan hali, eğer çay yapacaksanız kesinlikle doğranmış meyan kökü almanızı ben tavsiye ederim. Çay hazırlandığında çok daha fazla etkin maddesini suya bırakabiliyor. Çok daha istediğiniz faydaya çok daha hızlı şekilde ulaşmanızı sağlar. Bunu doğranmış olarak satan Arifoğlu baharat var. Bu ürünü de oradan temin edebilirsiniz. Oldukça başarılı bir ürün. Bu satılan ürünler arasında en etkili ve faydalı olan ürün meyan kökü ekstratı. Meyan kökünün etkin maddelerinden hazırlanır. Bu ürün 250 ml ve fiyatı da 170 liradır. Piyasanın en pahalı ürünü. Ancak bunun sebebi içeriğinin %80'i meyan kökünden oluşmakta.
Yaklaşık olarak 4-5 kilo meyan kökünden elde ediliyor bu ürün. Çok faydalı ve kullanımı kolaydır. Piyasada birçok farklı marka altında ekstrat satılmakta. Açıkçası %10, %15 etkin madde koyup devamını kıvam artıcılarla artırıp piyasaya süren birçok firma var. Bunlara verilen paranın tamamı bence kesinlikle ziyandır. Çöpe atılmış paradır. Bir ekstrat alırken bakacağınız en önemli konu içindeki etkin madde oranıdır. %70'ler, %80'leri bulması kesinlikle önemli. Efendim, umarım faydalı bir video olmuştur. Bu konu hakkında başka sorularınız olursa lütfen videonun altına yazın. Muhakkak cevaplanacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdiden şifa olsun.